Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Yasin Çalım'a ait Mercedes Axor modumuz var. Tabii ki dorsesiyle. Yasin Çalım'ın yine dorsesiyle birlikte. Yapımcılarından bahsedelim. Araç modunun. Daha önceden dorseyi çekmiştim. Onu o yüzden anlatmıyorum. Bugün Axor'dayız. Hatta yapımcıları söylerken şöyle yapalım. Hızlı bir araç yapılandırma videosu da yapmış Yasin. O da şurada oynasın. 1 dakikalık bir video hemen. Buradan da merak eden arkadaşlarımız varsa yavaş yavaş izleyebilirler. İsterlerse geri alıp izleyebilirler. Şimdi araç yapımcıları Ömer Enterli, Yasin Çalım, Oğuzhan Saydemir, Emir Gökdal, İnterior Kadir Orhan Demir. Yasin Çalım'ın Instagram sayfasını video açıklamasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da bayağı bir aktif zaten. Takip edenler muhakkak biliyordur. Takip etmeyenler varsa da takip etsinler. Aktif bir şekilde tüm paylaşımlarını orada yapıyor. Gerekli tüm bilgileri veriyor. Kendisine direkt oradan ulaşıp araçla ilgili gerekli tüm bilgileri, detayları alabilirsiniz. Plakası vesaire her şey özel olarak yapılabiliyor. Bilginiz olsun o konuda. Sağ olsun bana özel aracı zaten yapılandırıp gönderdi. Onun profiliyle oynuyoruz o yüzden. Yasin'in attığı profil, ellerine, emeklerine sağlık. Tüm herkesin. Yasin'e de buradan selam olsun. Araç efsane. Yani Axor modların içerisinde en efsane modlardan bir tanesi. Çok fazla Axor modu oynadık ama bu Axor modu birazcık farklı. Sesiyle birlikte falan mükemmel bir mod. Gayet güzel olmuş. Yakışıklı bir mod. 1 dakikalık o şey dolmuş. Kapatmış kendini. Tamam. Buradan devam. Aracın içi, dışı, her şeyi sorunsuz, problemsiz benim gördüğüm kadarıyla. Gözüme bir şey takılmadı. Takılırsa yine videoda söyleriz. Dorse serin dorse biliyoruz. Sarılmaz dorse. Pardon, serin dorse dedim. Sarılmaz dorse. Bunu daha önceden çekmiştik. Yine Yasin'in modlarının paylaşımında çekmiştik videosunu. Bayağı bir yük seçeneği var bunda da. Böyle bugün tomruk taşıyacağız ama çok fazla yük seçeneği mevcut bunda da. Bir tane gördüğüm hatayı hemen söyleyeyim. Onu da buradan Yasin'e de göstermiş olayım. Bakın Yasin'cim, bu Axor yazısı yanlış. Ters. Bak bunda sıkıntı yok. Ama bu ters olmuş. Buna da bir el atarsan basit bir şeydir eminim senin için. Sorun olmayacaktır. Evet, aracımız bu şekilde. Oyunun orijinal haritasındayız. Yine harita DLC'mizdeyiz. Ancak Yasin'in profilinde oynadığım için kendi oynadığım rotalar burada gözükmüyor. Bu sıfır bir profil. Bana aracı vesaire her şeyi eksiksiz yapılandırıp verdiği için onun profilinden direkt başladım oynamaya. Ama kendi haritamdan baktım. Oynamadığımız yol nerede oynamamışız? Oradan oynayalım diye. Şimdi bu şehri oynamışız zaten ama şuradan itibaren şöyle Donbas şu yol, bu yolu hiç oynamamışız. Şu Hamar'a kadar bölümü hiç oynamamışız şu yolu. O yüzden bugün şuradan başlayacağız. Şöyle park alanı var burada. Buradan çıkacağız. Bu gitmediğimiz yolu gideceğiz. Kendi profilimde de ben video dışı bir ara kendim giderim. Orayı da bir sarı yaparım yani. Aracın içine de geçelim. Aracımızın içi de bu şekilde. Hatta kontağımızı açalım şöyle. Ekranları da görelim. Ekranlarda Türkçe. Şöyle gördüğünüz gibi monitör bilgisi falan her şey Türkçe bir şekilde yazıyor. Gayet güzel bir mod olmuş. Sesi çok güzel. Benim en sevdiğim seslerden bir tanesi bu. Evet. Evet, haydi bakalım. Hazırız. Yolumuza çıkabiliriz. Birazcık keyfini sürelim Axor'un. Trafik 0 olabilir. Bir dakika. Aynen dediğim gibi trafik 0. Fotoğraf çektim çünkü. Arkadan araçlar gelip kornaya basmasınlar, görselde çıkmasınlar diye. Şimdi şuradan direkt dönsek ne olur? Gelen giden yoksa ki yok. Döneriz. Birazcık kaldırıma çıkarttık dorsayı ama yapacak bir şey yok. Tamamdır. Rotamız buradan çünkü. Da ilerideki göbeği gösteriyor. Da göbekten dönüp gelmeyelim.
Buradan devam edelim. Haydi bakalım. Tekerimize daş değmesin diyoruz. Ve kornamız. 1.59 ile ilgili yeni bir bilgi daha vermişler. O da şöyle, şimdi atıyorum aracınız yan yattı, takla attı, kaza yaptınız ve kurtaramadığınız zaman ne yapıyorduk? F7'ye basıyorduk. Yani single'dayken değil de multiplayer'da özellikle F7'ye basıyorduk. Mecbur servise ışınlıyordu bize. Yani en yakın servis neresiyse o şehre ışınlıyordu. Tekrardan o kadar yolu bir daha gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi 1.59'da şey getiriyorlarmış. Kurtarıcı modu. Ya kurtarıcı demişler de aslında yola oturtturuyor aracı. Hani F7'ye bastığınız zaman ne yapıyordu? F7 enter yaptığınız zaman servise gidiyordu ya da servise git diyordunuz, servise gidiyordu. Şimdi ekstradan onun haricinde o yine olacak. Onun haricinde bir de kurtarıcı modu getirmişler. Atıyorum burada yan döndünüz. Ona bastığınız zaman sizi asfalta şeridinize oturtturuyor. Ta götürüp servise bırakmıyor yani. O güzel olmuş. Multiplayer oynayanlar için özellikle çok iyi bir şey. Multiplayer'da falan çok saçma sapan yerlerde sıkıştınız kaldınız. O zaman da kullanılabilir. Takla attınız, kullanılabilir. Ya da bazı sözleşmeli işler alıyorsunuz. 90 limitini geçmeyen bu işlerde. Onlarda mesela sıfır kamerası çalışmıyor. Sıfır kamerası, yani single'da oynuyorsunuz, sıfır kamerası çalışmıyor. Sıfır kamerası çalışmadığı için ne yapıyorsunuz? Mecbur F7 çekiyorsunuz. Single'da bile. Onda da kurtarmaya bastığınız zaman asfalta koyacak. Tabii sizi şehre atmayacak yani. Sıfır kamerasının çalışmadığı yerlerde bile. O açıdan güzel. Güzel bir özellik. Ama bunu 1.58 sürüme de koyabilirsin yani. Şu an atıyorum 1.58.1.3 ise 1.4 yaparsın bunu. Yenilik olarak eklersin. Yeni sürüm çıkartmak. Ya modçular ağzı yamuluyordur küfür ederken. Öyle söyleyeyim yani. Gerçekten modçuların ağzı yamuluyordur küfür ederken. Oyunculara zaten bol bol kulak çınlatıyorlardır. Her seferinde bütün modları güncellenmiş hallerini hem bekliyorsun hem de bir daha sıfırdan indiriyorsun. Hele ki o Pro mod adamı zaten kanser ediyor. Ücretli bir şekilde indirmiyorsan, part indiriyorsan yandın zaten. Zaten 13 part mı ne? Ana base'ini indiriyorsun. Onun dışında o yan bölümler var biliyorsunuz, işte Middle East, Grid Steppe, işte bu oynadığımız Fas bölümü. 4-5 partta onları indiriyorsunuz. Nereden baksan 20 taneden fazla belki şey indiriyorsunuz. Dosya indiriyorsunuz. Her indirdiğiniz dosyayı bir 5 dakika aralıklı indirmeniz gerekiyor. İzin vermiyor çünkü. Ya bir tane dosyayı part'ı indirdiniz. Hadi bir 5 dakika bekliyorsunuz. Bir part daha indirdiniz. Hadi bir 5 dakika daha bekliyorsunuz falan derken bütün gününüzü onu indirmekle geçiriyorsunuz yani. Promos o konuda zaten çok sıkıntılı bir durum. Yani kullanıcılardan bol bol kulak çınlaması işliyorlardır yani. Dur bakayım. Söylemediğim bir şey var mı? Sonra söylemeyi unutuyorum Yasin'in yazdıklarında. Sonra abi şunu söylememişsin ya falan diyor. Dur bakayım hemen. Eksik bir şeyimiz kalmasın. Şimdi moda attıktan sonrasına bakıyorum hemen. Tamam. Yani yazdığı her şeyi söylemişim. Eksik bir şey yok.
Ne parası kesti? Bir şey de yazmadı. Neyin parasını kesti acaba bizden? Allah Allah, ilginç. Vallahi anlamadım. Bir şeyin parasını kesti ama acaba neyin parasını kesti? Gişe mişe de yoktu orada ama. Ya da ben mi görmedim? Yok. Gelen varmış. Riske atmayalım, devam. Yan tarafta bir şeyler yapıyorlar herhalde. Geri vites sesi geliyor. Bu bizi görmez, direkt çıkar, biz basalım. Oyunun trafiği çünkü bizi tanımadığı için. Evet, bizim sinyaller yine gitmiş. Onları kulakçıklara mı alsam acaba ya? Diyeceğim de. Kulakçıklarda da otomatik vitesin şeyini kullanıyorum. Vites atmasını kullanıyorum. Yani mesela araç biraz rampa çıkıyoruz ya da çok yüksek devirde kal diyelim. Tık basıyorum. Hemen bir vites yükseltiyor ya da tık basıyorum bir vites düşürüyor gibi. O iyi oluyor bazı yerlerde. Araç vites değiştirmiyor bir türlü. Kendim manuelle hemen tık tık ayarlayabiliyorum otomatik kullanırken. Sıralı mantığı gibi yani. Yarı otomatik sistem kullanıyorsunuz biraz. Bak mesela niye bu kadar yüksek devir çeviriyorsun? Ne gerek var? Vites. Hiç frene dokunmadan iyi. Bastırıyorum, bastırıyorum.
Karsız oynuyoruz bak. Karsız havada oynuyoruz. Aslında Frosty Winter'ın, yani Frosty'nin daha doğrusu, Frosty Winter demeyeyim de Frosty'nin ilkbahar modları falan da var. Onları da aslında indirip kullanabiliriz. İlkbahar, sonbahar, yaz modları var. Aynı kar modu gibi. Onları da aynı şekilde indirip oynayabiliriz aslında. Onları da kullanabiliriz. Farklı bir çevre olur yani. Unutmazsam bir dahakine ilkbaharı bir deneyelim. Mantık aynı mantık. Yani kar modunun indirilme, yüklenme videosunu çekmiştim. Onun da mantığı aynı mantık arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Daha önceden denemiştim çünkü ben. Kar modu videosunda izlediğiniz gibi aynı şekilde siteden indiriyorsunuz. O mod kreasyonu atıyorsunuz, oyunda aktif ediyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şurada bir yol var. Nereye gidiyor? Muhtemelen kullandığımız bir yoldur burası diye düşünüyorum. Ama biz buradan devam. Bayır aşağı devam. Bayağı da yokuş aşağıymış yalnız ha. Amma yavaşladınız be. 30 tabelası koymuşlar abi. Bunlar 30'u gördüğü anda yapıştırıyor freni. Anlık 30'a düşüyorlar yani. Yani 90'da giderken yavaş yavaş düşme gibi bir şey yok. 90, 30. Adamların mantığı o. Oyunun trafiğinin mantığı o yani. Ya 70'te de mesela öyle. 30'a giderken 70'i gördü ya, bir anda uzayıp gidiyor. Yetişemiyorsun adama. Karşıdan tren geçiyor. Bak bunda yazdı mesela geçiş ücreti ödendi diye. Ki gördüm de yani şeyi.
Ama az önce para kesti. Öyle bir şey de görmedim. Herhangi para da yazmadı yani. O neyin parasıydı acaba? Lan oğlum arayı kapadı. Aradan geçecektim ben. Öyle. Minibüs var ya çok hainlik yaptı ya. Adamla aynı hızla gidiyordu. Arayı açık bıraktı. Ben de aradan hemen şöyle bir yılan gibi kıvrılırım diyordum. Yaklaştıkça o da hızlandı. Kapatıverdi arayı. Hain. Abi niye 40? Baksana nasıl hızlanıyorlar bir anda. Geçemiyoruz da. Evet. Lan. Bir 80, bir 70, bir 40. Geçme ihtimalimiz sıfır. Teker teker birazcık geçeyim diyorum ama sürekli gelen var karşıdan. Sanırım önde tır var. Tanker gibi bir şey var. O birazcık engelliyor.
Şurada sağda şirket var. Zaten sol tarafta müsait bir yerde bitiririm diye işaret atmıştım. Çünkü yükümüz bambaşka bir yerde. Sağda şirket var. Oraya girelim. Orada bitirelim. Burada da park alanı varmış. Tam da yerine gelmişiz ha. Tam dorsamize ve yükümüze denk geldi. Oh, güneş nasıl yansıyor. Çok gürültülü. Aynen böyle kalalım ya. Evet, yakışıklı bir Aksor'la bugün birlikteydik. Evet, emeğe geçenlerin ellerine, kollarına sağlık. Yasin'e de buradan selam olsun. Ellerine, kollarına sağlık onunla. Profil için teşekkür ederim ayrıca. Beni uğraştırmadığı için aracı hazırlamış. Hiç uğraşmadım. Direkt açtım, yük aldım, rotaya oturtturdum. Tamam, hazır. Beni uğraştırmadığı için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bundan sonra hep böyle yaparsan sevinirim kardeşim. Evet arkadaşlar, video açıklamasına Yasin Çalım'a ulaşabileceğiniz Instagram linki mevcut. Oradan kendisine tüm detaylarla ilgili ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz çünkü çok fazla paylaşım yapıyor. Çok fazla duyuru geçiyor. Bayağı aktif yani Instagram'da. Oradan tüm gerekli detayları, bilgileri, yeni çıkacak malzemeleri, araçları, dorseleri hepsine bilgi sahibi olabilirsiniz sizler. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.